Something's different. I don't know if I like who I'm becoming. What happens next is my favorite part. Bu diğer gizemli dizilerden ayıran en temel şey kasabanın kendisi. İlk sezonda dizi bizi sadece bir korku hikayesine değil bir sosyal deneye davet etti. Boyd'un o meşhur "kurallar bizi hayatta tutar" mottosu aslında kasabanın anayasasıydı. Ama bu anayasa adaletle değil korkuyla yazılmıştı. Kasabanın görsel dili 1950'lerin o sahte Amerikan rüyasını andırıyor. Renkler soluk, binalar yorgun, sanki kasaba zamanın dışından fırlatılmış bir oyuncak gibi. Burada adalet suçlunun bir kutuya kapatılıp gece canavarların insafına bırakılmasıyla tecelli ediyor. Bu medeniyetin bittiği yerde vahşetin nasıl kurumsallaştığını gösteren harika bir atmosfer tercihiydi. Canavarların o ürpertici sakinliği, dikkat ettiniz mi? Asla koşmuyorlar. Bu yönetmen Jack Bender'ın bilinçli bir tercihiydi. Kaçınılmaz olanın yavaş gelmesi hızlı gelmesinden daha korkunçtur felsefesiyle hareket ettiler. Ayrıca canavarların kostümleri üzerine çalışan ekip her bir canavarın eski bir mesleği simgelediğini söyler. Sütçü, hemşire, garson. Bu kasabanın aslında her dönemden parçalar topladığının en büyük kanıtı. Set tasarımı için kullanılan o meşhur kuyu ve mağara sahneleri ise gerçekten Nova Scotia'daki terk edilmiş maden bölgelerinden esinlenerek inşa edildi. Dürüst olalım. İlk sezonda Jim Matthews karakterine hepimiz biraz gıcık olduk değil mi? O her şeyi rasyonelleştirme çabası aslında biz izleyicilerin de oradaki savunma mekanizmasıydı. Bu sezonu izlerken kendinize şu soruyu sorun. Ben olsam o kutuya kimi koyardım? Dizinin başarısı sizi bir izleyiciden ziyade o kasabanın bir sakini gibi hissettirmesinde yatıyor. İkinci sezonda oyunun kuralları değişti. Artık sadece dışarıdaki fiziksel canavarlarla değil, zihnimizin içindeki metafizik parazitlerle savaşmaya başladık. Ağustos böcekleri sesinin yarattığı o yüksek frekanslı gerilim izleyiciyi de karakterler gibi uykusuzluğa ve deliliğe itti. Görsel palet bu sezon daha koyu, daha klostrofobik. Mağaraların derinliklerine indikçe kasabanın bir hapishane değil, bir beslenme alanı olduğunu fark etti. Peki ya o meşhur müzik kutusu? Müzik kutusunun melodisi aslında karakterlerin travmalarını tetikleyen bir frekans üzerine kurulu. Teknik ekip bu sesi tasarlarken rahatsız edici düşük frekanslı infrasound ögeleri eklemiş ki izleyicide sebepsiz bir huzursuzluk yaratsın. Ayrıca Boyd'un kulesine hapsedilen o gizemli yaşlı adam sahnesi. O sahne çekilirken aktörün zincirlenme sahnelerinde gerçek ağırlıklar kullanıldı ki o çaresizlik hissi ekrandan taşsın. Bu sezonun gizli yıldızı ise kesinlikle Victor. Victor'ın her çizimi aslında dizinin geçmiş bölümlerine, gelecek sezonlarına dair birer gizli ipucu barındırıyor. Şeffaf olay. İkinci sezonun ortalarında tempo biraz sarktı. Gizemler üst üste bindi ama cevaplar gelmedi. Ancak bu dizinin bizi çaresiz bırakma taktiğiydi. Eğer o finalde Tabitha'nın kuleye tırmanışını ve ardından gelen o şoka edici düşüşü görmeseydik bu sezon eksik kalırdı. Üçüncü sezonla birlikte maskeler tamamen düştü. Kıtlık kasaba halkını en temel içgüdülerine geri döndürdü. Atmosfer artık sadece korku değil, tam bir dram ve gerilim şöleniydi. Boyd'un "beni kıramazsın" diye haykırışı aslında kasabanın ruhuna atılmış bir meydan okumaydı. Görsel değil, kışın gelişiyle birlikte gri ve buz gibi bir tona büründü. Umut, dış dünyadan gelen bir telefon sesi kadar yakın ama bir o kadar da imkansız görünüyor. Bu sezonun teknik başarısı Tabitha'nın gerçek dünya sahneleri ile kasaba sahneleri arasındaki o keskin kontrastı. Dış dünyada kullanılan yüksek doygunluklu renkler kasabanın solukluğuyla birleşince izleyicide hangisi gerçek sorusunu doğurdu. Hakkını teslim edelim. 3. sezon finali televizyon tarihinin en kışkırtıcı finallerinden biriydi. Boyd'un o fedakarlığı ve ardından gelen "oyun bitti" hissi bu sezon diziyi bir sonraki sezonu acilen izlemeliyim dedirten bir seviyeye taşıdı. Bu dizide Lost'un yapımcılarından çıkma ki bu da bana senaryodaki benzer yapılandırmayı açıklıyor. Hep o gizemleri sonuçsuz bırakma ya da seyirciye fikir ürettirme çabası. Sanki bir YouTube videosu gibi. Hep bir beğeni, hep bir yorum yaptırma kaygısı. Ne dersiniz? Gelir mi bir beğeni, bir yorum? Evet, şimdi gelelim ilk 3 sezonda bize sorular sorduran garipliklere ve olası teorilere. Burada ben 20 madde sıraladım. Ama illaki unuttuğum, atladığım gariplikler vardır. Lütfen varsa sizin aklınıza gelen yorumlara yazın. Tılsımların sırrı. Bu küçük işlemeli taşlar evlerin girişine asıldığında canavarların içeri girmesi engelleniyor. Boyd onları o meşhur mağarada buldu. Ama A ve Z noktasını biliyoruz. Peki ya bu aradaki süreç? Boyd herkesi tek bir evde kalmaya nasıl ikna etti? Tılsımların sadece kapalı alanlarda çalıştığını nasıl anladılar? Bence bu tılsımlar Jade ve Tabitha gibi reenkarne olmuş birinin geçmişte bıraktığı bir güvenlik yamasıydı. Mimari kökenler ve iç savaş. Kasaba 1950'lerden kalma gibi görünse de bahsedilen en eski tarih 1864. Yani Amerikan İç Savaşı. Peki binalar nereden geldi? Bir kamyon dolusu işçi gelip diner mı inşa etti? Elektrik bilmecesi.
Birinci sezonda gördük. Teller hiçbir yere bağlı değil ama ışıklar yanıyor. Bu sadece sihir mi? Bence gerçek cevap sarı adamın insanları bu sahte güvenlik hissiyle oyalamak istemesi. Işık asıl karanlığı görmemizi engelleyen bir perde. Nöbetlerin sırrı. Sarah, Ethan, Julie ve Elgin. Hepsi nöbet geçirdi. Sarah ve Elgin manipüle edilirken Ethan ve Julie özel görüler kazandı. Bence nöbet geçirmek bu yerin büyülü frekansına uyumlanmak demek. Victor'un da bir noktada nöbet geçirdiğine eminim. Yoksa Beyaz Oğlan'ı göremez. Beyaz Oğlan demişken Beyaz Oğlan dizinin en büyük muamması. Beyaz Oğlan aslında ormanda görülen köpek olabilir mi? Sadece nöbet geçirenler köpeği gerçek formunu yani çocuğu görüyor olabilir. Victor'un hafızası travmayla parçalandığı için ikisini de aynı anda gördüğünü sanıyor olabilir. Reenkarnasyon halkası artık eminiz. Tabitha Miranda'nın, Jade ise Christopher'ın reenkarnasyonu. Peki Boyd? Bence o da Martin'in reenkarnasyonu. Martin'in Boyd'un eşi Abby'yi tanıması başka nasıl açıklanabilir ki? Canavarlar Boyd'u öldürmüyor. Çünkü onu sonsuza dek kırmak istiyorlar. Tıpkı Martin'i kırdıkları gibi. Eloise hayatta mı? Victor kız kardeşini parçalanmış halde bulduğunu sandı ama Eloise bir hikaye gezgini olabilir. Saklambaçta hiç bulunamıyordu çünkü. Gerçekten başka bir boyuta geçiyordu. Bence o köydeki totemleri yapan ve 4. sezonda Julie'ye rehberlik edecek olan kişi o. Dostlar, buraya kadar benimle geldiyseniz bu kasabanın gizemine siz de ruhunuzu kaptırmışsınız demektir. Bu içerikleri hazırlamak için yabancı forumların tozunu yutuyorum, kare kare senaryo analizi yapıyorum ki vaktinize değsin. Eğer bu tarz derinlikli incelemeler hoşunuza gidiyorsa bir beğeniyle bana destek verebilirsiniz. Henüz abone değilseniz de aileye katılmanız beni çok mutlu eder. Şimdi asıl can alıcı kısma 4. sezonun kapısını aralayan o büyük teorilere geçiyoruz. 3 sezon boyunca yanlış soruyu sordum. Neredeyiz? Hayır. Asıl soru neyiz? Peder Katrin'in bahsettiği o yazılmamış 74. kitap aslında bu kasabanın ta kendisi. Biz bir diziyi değil, bir kitabın içine hapsolmuş karakterlerin isyanını izliyoruz. Bölüm başlıklarının vahiy, bir varmış bir yokmuş gibi bir roman yapısında olması tesadüf değil. Julie nihai hikaye gezgini. Julie geçmişi izleyebiliyor ama değiştiremiyor. Boyd'u o okuyudan kurtaran elin Julie olması mürekkebin kuruduğunun en büyük kanıdır. Canavarların doğası. Onlar bir zamanlar insandı. Ölümsüzlük karşılığında çocukları feda ettiler. Ama sözleşmenin küçük harflerini okumadılar. Artık sadece başkalarını parçalayarak hayatta kalan boş kabuklar. Köy ve totemler. Jim ve Keenan'ın bulduğu totemler ne işe yarıyor? Bence o totemler o alanı güçlendirip yiyecek yetişmesini sağlıyor. Peki geceleri orada ne dolaşıyor? Bir canavar mı? Yoksa hayatta kalan Eloise mi? Uzak ağaçlar ve şişeler. Bu ağaçlar kasabanın sayfaları arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Şişelerin içindeki numaralar ise koordinatlar olabilir. Kargalar ve sembolizm. Kargalar beyaz oğlanın elçileri mi yoksa sarı adamın casusları mı? Mağaradaki ölü karga canavarların bu iletişim hattını kestiğini gösteriyor olabilir. Motel nerede? Motel tabelası var ama bina yok. Işık ve karanlık teorime göre motel sadece belirli bir ışık kaynağına, belki deniz feneri, ortaya çıkacak gizli bir sığınak. Ev neden çöktü? Bu bir kez daha sihir bölgesine giriyor. Ama bence sarı adam Jim'in ölmesini istedi ve evin çöküşünü onu öldüreceğini umdu. Düşünürken fark etti. Tabii Bodrum'daki deliği kazarken sarı adam neden bu kadar rahatsız oldu? Çünkü çok fazla cevabı ortaya çıkarıyordu ve onlar onu asla bulamayacaktı. Eğer sarı adam evi çökertseydi bunu yapmak için ne tür güçleri vardı? Başka evlere de yapacak mı bunu acaba? Göreceğiz. Telefondaki Thomas. Jim ve Ethan arayan ses gerçekten Thomas mı? Yoksa canavarların onları delirtmek için kullandığı bir illüzyon mu? Sarı adam kim? Sarı adam bu dizinin büyük patronu. Jade'in müziğiyle serbest bırakıldığını düşünüyor. Randall ile sarı adam arasındaki fiziksel benzerlik ki yara izinden belli oluyor. Randall'ın zamanla bu varlığa dönüşeceğine dair ürpertici bir kanıt. O bir yazar gibi karakterlerin en derin yaralarını besliyor. Deniz fenerine neden yürünüyor? Victor'un haritasında deniz feneri işaretli ama kimse yürüyerek deneyelim demiyor. Belki zamanın büküldüğü o yolda yürümek imkansızdır. Belki de oraya sadece inançla veya ağaçlarla gidilebilir. Ethan'ın hikayeleri. Julie'ye hikaye gezgini diyen Ethan'dı. Ethan'ın anlattığı Flight of the Cromwell aslında dizinin finalinin senaryosu olabilir mi? Ethan ve Victor bu gizemi çözecek olan asıl seçilmiş kişiler. Dostlar, From'un en büyük gizemi hiçbir zaman kasabadan kaçmak değildi.
sayfadan kaçmak. 18 Nisan'da veya yeni sezonda tüm bu soruların cevabını alacak mıyız, yoksa Sarı Adam yeni ve daha karanlık bir sayfa mı açacak? Peki sizin bu 20 madde içindeki favori teoriniz hangisi? Yorumlarda bu konuyu iliklerine kadar tartışalım. 4. sezonda görüşmek üzere. Tılsımınız yanınızda, umudunuz yüreğinizden ayırın. Hadi ben kaçtım.